Bir anlığına durun ve hatırlayın. Henüz dünyanın ağırlığının omuzlarınıza binmediği, zamanın saatlerle değil, sadece oyun vaktiyle ölçüldüğü o günleri. Bir sopanın ata, bir taşın kaleye, bir avuç toprağın ise koca bir şehre dönüştüğü güzel anlar. İrfan Alış'ın kaleme aldığı ve benim gerçekten hayran olduğum bir şarkı var. Denizdeyim, sakin güzel. Ellerim kum, gökyüzü mavi. Annem genç bir kız, babam da jön. Fotomuz yok, paramız yok. Çocukluğumu düşlediğimde yüreğimde kalan en naif anıları bana hatırlatan bu şarkının devamındaki sözler şöyledir. Ben çocuğum salıncaklarda, her yer yeşil, her yer ağaç. Oynuyoruz abim babam, keyfimiz çok, endişe yok. Siz de çocukluğunuzu 90'larda geçirdiyseniz, yaşamın hatırınızda bıraktığı duygu aşağı yukarı böyledir diye düşünüyorum. 90'lardan bugüne çok zaman geçti. 2000'lerin dünyasındayız şimdi. Bugün 23 Nisan. Çocuk olabilmenin, büyüseniz de çocuk kalabilmenin önemini hatırlatan, bir taraftan da bir ulusun prangalarından sıyrılıp egemenliği gökten yere halkın iradesine indirdiği o özel gün. Bazen durup bu siyasi uyanışın neden çocuklarla ilişkilendirildiği üzerine uzun uzun düşünürüm. Düşüncelerime tartışmasız hükmeden bir çocuk imajı oluşur hep kafamda. Çocuklar kendi kurallarını koydukları o hayali dünyada tam yetkili bir hükümdar gibidir. Kendi sınırlarını çizer, adaletlerini belirler ve o güvenli sınırların içerisinde özgürce var olurlar. Belki de bu yüzden egemenlik kendi oyununu kurabilme iradesidir. Başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayı reddetmek, kendi sahnesinde kendi kurallarını yazarak oynamak. Tıpkı bir çocuğun elindeki tahta parçasına tüm dünyayı sığdırırken sergilediği sarsılmaz özgüven gibi. Bugün tam da bu yüzden Homo Ludens'in, yani oyun oynayan insanın peşine düşüyoruz. Hazırsanız başlayalım. Oyun kültürden eskidir. Johann Huizinga, Homo Ludens'e bu iddialı cümleyle başlar. Çünkü ona göre kültür bir oyunun içinden bir oyun olarak filizlenmektedir. Bu tanımlama ise akla şu soruyu getirir. Oyun insan kültüründen önce de varsa biz oyunu sadece insana özgü bir kavram olarak tanımlayarak hata mı ediyoruz? Soruya cevap verebilmek için oyun kavramının içini biraz açalım derim. Bilimsel anlamda oyun genellikle şu 4 özellikle tanımlanır. 1. Doğrudan hayatta kalma amacı yoktur. Anlık fayda üretmez. Örneğin köpek ve kedi yavruları dakikalarca kendi kuyruğunu yakalamaya çalışır. Ya da yunuslara baktığımızda su içinde baloncuk halkaları üreterek onlarla oynadıklarını gözlemleriz. 2. Tekrarlayıcı ve esnektir. Katı kuralları yoktur. Keçi yavrularının veya tayların birdenbire gelişen, birbirini takip eden o ani sıçrama ve koşu ataklarını gözünüzde canlandırın. Hareket kendi içinde bir akış üretmektedir. 3. Gönüllü katılım esastır. Genç şempanzeler birbirlerini kovalamaya başlarken biri kaçmayı bırakır ve geri çekilirse oyun anında sona erer. Zorlama devam ederse bu artık saldırgan bir davranış olarak düşünülür. Bu da bize oyunun sınırının rıza ile çizildiğini gösterir. 4. Abartılıdır. Gerçek davranışların hafifletilmiş versiyonları olarak izlenir. Savanada birbiriyle boğuşan yavru aslanlara bakarsanız gerçek bir kavganın koreografisini görürsünüz. Pençe atma, boğaza hamle yapma, üstüne çıkma. Ancak pençeler içeridedir. Isırıklar can yakmaz ve hareketler normalden çok daha abartılıdır. Yani oyun henüz insan kültürü ve dili ortada yokken canlıların birbirini anlama ve kendi sınırlarını çizme biçimi olarak oradadır. Şimdilik biz buna sezgisel oyun diyelim. Doğal, içten gelen, canlıyı hayata ve ötekine hazırlayan muazzam bir enerji.
Dışarıdan eğlence gibi görünen şey aslında ciddi bir ilişki etiğidir. Bir başkasının sınırını tanıma, aşırıya kaçtığında geri çekilme, oyunu sürdürebilmek için karşı tarafı yok saymama hali. Mark Bekoff ve Jessica Pierce, Wild Justice isimli çalışmalarında bu görünmez alanı insan merkezli bilim anlayışının dışında bir yerden okumayı önerirler. Onlara göre doğadaki bu vahşi adalet, canlıların birbirine karşı geliştirdiği oldukça temel olan sosyal beklentilerin karşılanmasıdır. Beklentinin en zarif kanıtı doğada gördüğümüz küçük ama hayati dürüstlük sinyalleridir. Örneğin bir kurt ya da bir köpek oyuna başlamadan önce ön ayaklarını yere indirip kalçasını havaya kaldırarak play ball yani oyun selamı dediğimiz bir işaret verir. Bu selam birazdan üzerine atılacağım, boğazını ısıracağım ya da seni kovalayacağım ama bunların hiçbiri gerçek değil. Bana güvenebilirsin demenin bir yoludur. Ve bu dürüstlük sinyalinin ardından devreye adalet kavramı girer. Genelde adalet ya da hakkaniyet kavramlarını modern insana ait sanırız. Her şeyi bize ait sandığımız gibi. Ancak Bekoff makalesinde şempanzelerden kurtlara, köpeklerden fillere kadar doğanın kalbinde yer alan vahşi bir adalet sistemi olduğunu savunur. Peki bu sezgisel oyunun içinde adalet nasıl işler? Makaleye göre oyun canlının dürüstlük sınavıdır ve bu sınav belirlenen 3 temel kural üstüne kurulur. Kurallardan ilki kendini kısıtlamadır. Örneğin konuyla ilgili olarak Sergio Palis'in fareler üzerine yaptığı çalışmalar oyunun hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu gösterir. Yetişkin bir fare bir diğeriyle oynarken sürekli partnerini izler. Davranışlarını partnerine göre belirler. Eğer oyun sırasında kurallar ihlal edilirse yani hakkaniyet bozulursa oyun bir anda çöker. İkinci kural ise rol değişimidir. Av ve avcı rolleri sürekli değişmektedir. Örneğin bir kurt sürüsünde oyun sırasında alfa sırt üstü uzanarak kendini savunmasız bir pozisyona getirir. Kendisinden çok daha zayıf, deneyimsiz bir kurda bu şekilde izin vermesi, gücün rızayla sınırlandırıldığı etik bir alan olarak değerlendirilebilir. Bu eylem canlının kendi sınırlarını karşı tarafın lehine daraltması ve ötekinin pozisyonuna geçebilme iradesidir. Bekoff buna egaliter yani eşitlikçi yapı diyor. Oyun alanına girdiğinizde kilonuz, rütbeleriniz ve gücünüz oyun alanının dışında kalır. Eğer adaleti farklılıkları minimize edip grubun uyumunu koruyan kurallar dizisi olarak tanımlarsak, bu örnekler bize hayvanların bunu milyonlarca yıldır başarılı bir şekilde uyguladıklarını gösterir. İşin bir de nörobiyolojik ödül mekanizması vardır. Araştırmalara göre oyun beynin opioid seviyesini arttırır. Opioid, vücudumuzda doğal olarak üretilen, temel görevi ağrıyı dindirmek, haz ve rahatlama hissi vermek olan kimyasal bileşiklerin genel adıdır. En bilinen örnekleri endorfin, enkafalin ve dinorfindir. Yani oyun oynamak tüm bu sosyal girdilerin yanında canlıya biyolojik açıdan saf bir haz ve mutluluk sağlamaktadır. Charles Darwin'in de dediği gibi, bir yavru kedinin ya da bir kuzunun oyunundaki o neşe evrimin en büyük hediyelerinden biri. Biz buna pozitif etki diyoruz. Edebi anlamda ise var olmanın o dayanılmaz hafifliği. Üçüncü kuralımız ise güven ve affetmedir. Her oyun doğası gereği bir risk barındırmaktadır. Fiziksel temasın dozu kaçabilir, bir hamle yanlış anlaşılabilir veya kazayen can yakabilir. Güven ve affetme mekanizması oyunun o kırılgan dengesini koruyan en kritik emniyet subabıdır. Örneğin Pamuk adındaki bir köpeğin oyun arkadaşı Yağmur'u fazla sert ısırdığını ve oyunun o anda bıçak gibi kesildiğini hayal edin. Pamuk yaptığı hatanın oyunun sonu olacağını bilir. Hemen geri çekilir ve o meşhur oyun selamını verir. Bu basit hareket türler arası dilde açık bir özürdür. Niyetim seni incitmek değildi. Lütfen oyunumuza devam edelim. Yağmur için ise bu bir güven testidir. Partnerinin bu dürüstlük sinyaline inanması ve saldırganlığa geçmek yerine oyuna kaldığı yerden devam etmesi biyolojik bir affetme eylemidir. Eğer bu güven tahsis edilmezse oyunun yerini gerçek bir kavga alacaktır. Ancak veriler gösteriyor ki hayvanları hınç tutmanın bir oyunu sürdürmenin getireceği toplumsal bağdan çok daha maliyetli olduğunu bilirler
David Harvey'in de vurguladığı gibi sadece kendi çıkarını düşünen bir yapı içinde güven inşa etmek oldukça imkansızdır. Oysa bir kurt sürüsü ya da şempanze topluluğu bireylerin birbirinin niyetine güvenmesi sayesinde ayakta kalır. Oyun bu güvenin ya da savunmasızlığın paylaşıldığı yerdir. Bana kalırsa vahşi adalet olarak adlandırılan bu sistem bir olma iradesini yansıtan haysiyetli bir örnek gibi tınlıyor. Geçenlerde erkek arkadaşımın yeğeniyle bir masa oyunu oynadık. Oyun oynarken onun davranışlarında dikkat ettiğim en belirgin şey, oyunda kazanamayacağını anladığı zaman hileye başvurması ve oyunun kurallarını kendi lehine doğru değiştirme çabasıydı. Durumu fark edip kuralın her iki taraf için de eşit olması gerektiğini vurgulayınca yakalanmış olmanın getirdiği utancın yanı sıra beni annesine şikayet etmek istedi. Her ne kadar aman canım çocuk işte diye ötelediğimiz ya da çocukça bulduğumuz şeyler hem insan davranışını hem de kültürü göstermesi açısından oldukça kıymetli. Çocuk burada şunu test eder. Kurallar sabit midir yoksa güç tarafından değiştirilebilir mi? Bu davranışı sürekli onayladığımızda büyürken gücü orantısız olarak kullanmaktan çekinmeyen bir bireyin önünü açmış oluruz. Annesi o noktada kurallara uyması gerektiğini belirtmemiş olsaydı onun bu ölçüsüz girişimini onaylamış olacaktı. Eğer bu tür müdahaleler sürekli onaylanırsa, yani kuralın duruma göre eğilip bükülmesi normalleşirse, birey ilerleyen yaşlarda gücü bir haklılık zemini olarak kullanmayı öğrenir. Bu da toplumsal düzeyde adalet algısının aşınmasına kadar gidebilecek bir sürecin başlangıcını oluşturur. Benim bu bağlamda iki temel argümanım olacak. İlki, oyunun hayvanlarda olduğu gibi biyolojik bir itkiyle içten doğduğunda ontolojik bir özgürlük getirdiği yönünde. İkincisi ise benim biraz önce yaptığım gibi dışarıdan dayatılan normların çocuklar üzerinde bir baskı yaratabileceği yönünde. Fakat buna karşıt bir perspektifim daha var. Spor ve satranç gibi normlara dayalı oyunların bilişsel yaratıcılığı geliştirdiği bilinmektedir. Bu oyunlardaki kurallar zihni verili sınırlar içerisinde en verimli yolu bulmaya zorlar. Oyuncu sınırlı seçenekler arasında rakibin hamlelerini öngörerek ve olası senaryoları hesaplayarak ilerler. Bu sınırlılık zihni pasifleştirmek yerine yoğunlaştırır ve ayrışık düşünmeyi besler. Dolayısıyla kurallar her zaman yaratıcılığın veya özgürlüğün karşıtı olmayabilir. Asıl belirleyici olan kuralın varlığı değil, bireyin bu kurallar içerisinde aktif bir özne olarak hareket edebilmesidir. Oyuncu kuralları kendisi koymasa da bu çerçeve içerisinde karar alma, riski yönetme ve strateji geliştirme özgürlüğüne sahip olur. Üstelik bu özgürlük karşılıklıdır. Bu karşılıklı öznellik hali aslında insanın en eski öğrenme biçimidir. Arkaik topluluklarda avlanmak gibi hayati bir ihtiyaç bile zihne bir oyun olarak yansır. Çocuklar büyüklerini taklit ederek, yetişkinler ise törenlerle avın ruhunu ve stratejisini sahnelerken eylemin kültürel bir forma dönüşmesine yardımcı olurlar. Huizinga'nın temel iddiası da budur. Kültür oyun biçiminde doğar. Yani biz önce oyun oynayarak topluluk olmayı, kurallara uymayı ve semboller üretmeyi öğrendik. Daha sonra o oyunlar katılaştı, kurumsallaştı ve biz ona kültür dedik. Peki şimdi toplumsal bir yanılgı ile yüzleşelim. Genelde insan dediğimizde ondan her an bir misyonu sırtlamasını ve bu misyonun gereği olarak ciddi olmasını bekleriz. Ciddiyet modern insanın üzerindeki en ağır zırhtır. Oyun ise bu zırhın çatlaklarından sızan, ciddiye alınmayan bir eğlence biçimi. Oysa Huizinga bu yerleşik kabulü de reddeder. Ona göre oyun bazen ciddi de olabilir. Sahada ter döken bir sporcuyu ya da bir şamanı düşünürsek, o an dünyadaki her şeyden daha büyük bir ciddiyetle o anın içinde olduklarını deneyimleyebiliriz. Önemli bir yol ayrımına geldik. Doğada gördüğümüz o vahşi adalet, yani oyunun akışkanlığı ve karşılıklı rızası, insan kültüründe zamanla tuhaf bir dönüşüme uğramış gibi. İnsan kültüründe hiyerarşiler, siyasi çıkarlar ve donmuş kurallar devreye girdiğinde oyun katılaşarak bir dayatma sahasına dönüşmüştür. Yani gücü elinde bulunduranlar, oyunu kendileri kurdukları için kuralları kendi lehlerine bükerek o aktif özne olma halini kitlelerin elinden alırlar.
Bu biyolojik mirası alıp 1920'lerin Ankara'sına, o ilk meclisin tozlu yollarına ve bir liderin vizyonuna taşıdığımızda Atatürk'ün bir ulusun kendi kaderini yeniden yazmaya çalıştığı kritik dönemeçte neden bu egemenlik hikayesini çocuklarla mühürlediği daha net anlaşılır sanki. Yetişkinlerin dünyası, monarşinin, esaretin ve yüzyılların getirdiği o dayatılmış kuralların altında ezilirken bu dolmuş sisteme karşı tek bir panzehir olabilir. Çocuksu dinamizm. Çocuklar dünyayı olabileceği gibi görme yeteneğine sahiptirler. Bir oyunun içinde her şeyi yeniden kurabilen o yaratıcı enerji aslında bir ulusun küllerinden yeniden doğması için ihtiyaç duyduğu asıl yakıttır. Atatürk egemenliği çocuklara emanet ederek şunu söylüyordu. Sistem donarsa, kurallar baskıya dönüşürse ve oyunun o adil doğası bozulursa onu ancak bir çocuğun o temiz, hür ve yeniden kurucu iradesiyle kurtarabilirsiniz. Bizler dünya ile oynamaya başlayan ve onu hayalleriyle şekillendiren tek türüz. 23 Nisan bize bu hususta unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatır. Büyümek, oyun oynamayı bırakmayı gerektirmez. Belki de bugün omuzlarımızdaki o ağır ciddiyet zırhını bir kenara bırakıp kendimize şu soruyu sormalıyız. Kurduğumuz bu büyük oyunun içerisinde ne kadar aktifiz? Kendi hayatımızın, kendi toplumumuzun ve geleceğimizin kurallarını gerçekten biz mi yazıyoruz? Yoksa sadece bize verilen rolleri mi oynuyoruz? Sizlere egemenliğin çocuksu bir heyecanla, adaletle ve neşeyle kutlandığı yarınlar dilerim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İyi bir dünya yaratma yolunda sanat, hoşgörü ve güzellikle kalın.